Elif. Ben bu kadar acıya nasıl dayandım? Sevdiklerimi toprağa verip nasıl devam ettim hayata? Bu kadar acıdan sonra beni ne tuttu ayakta? Ölüm dediğin nedir ki? Ben senin için yaşamayı göze almışım. İşte bu yüzden beni mahvetsin. Yolun sonuna geldin Polat Alemdar. Adamlara söyle, ilerlesinler. Birinci tim ve ikinci tim. Hedefe doğru ilerleyin. Abi bunlar da kim anlamadım. Dost olmadıkları belli. Düşmanın hangisi olduğu ne fark eder? Hepsinin cezası aynı. Sen burada dur. Abi iyi misin? İyiyim ama kızmaya başlıyorum. Kimsin lan sen? Beni ne çabuk unuttun Polat Alemdar. Cevap ver bana. Sana kimsin dedim. Bak, istersen pazarlık yapabiliriz.
Hatıralar. Şimdiye kadar öldürdüğüm herkesin hatıraları var bu müzikte. Abi, Kimdi bu adam? John Smith abi. Smith, Polat Alemdar'ın kendisine komplo kurduğunu iddia ediyor. Onu öldürerek kendini de aklamayı planlıyor. Smith, Polat Alemdar'ın karşısına çıkarsa her durumda aynı sorunu yaşayacaktır. Ne demek istiyorsun Algis? Polat Alemdar'la mücadeleye yıllarını vermiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki her iki ihtimalde de Mr. Smith'e veda etmeniz gerekecek. Smith komploya kurban gitmişse Polat'ın tuzağına çekiliyor demektir. Hain olması durumunda da yine Polat onu ortadan kaldıracaktır. Masum olarak ölmesini tercih ederim. Böyle bir ihaneti hazmetmem mümkün değil. Komploya kurban gitmesi seni rahatsız etmez mi? Hiçbir şey beni aramızda bir hain olması kadar rahatsız etmez. Tam Polat Alemdar'a göre bir plan. Ama ben planla ilgilenmiyorum. Önemli olan gerçekler. Eğer Yusuf Kuzuzade içimizden birinin ihanetini ispatlarsa büyük bir ayrıcalığa sahip olacak. Ayrıcalıktan kastın nedir? Beraber çalıştığım insanlara pek çok şey kazandırabilirim. Ama hiçbir şey güvenimi kazanmak kadar değerli olamaz. Yusuf Kuzuzade bu sonsuz krediye sahip olmak istiyorsa, Smith'in ihanetini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat etmek zorunda. Babamın anlattığı hiçbir şeye inanmıyorum. Ne anlattı? Vurulmasının kaza olduğunu söyledi. Ama babam böyle bir tedbirsizlik yapacak biri değil. Babam içinde bulunduğumuz durumun gereğini yapıyor. Ve tedbirli davranıyor Kenan. Ben meselesinin Polat Alemdar ve ekibiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sen bu konuda ne biliyorsun? Daha önce bana verilen bir görevden bahsetmiştim sana. Evet. Her şey onunla ilgili. Ama ailemizle de daha önce yaşadıklarını düşününce Polat Alemdar'dan şüphelenmekte haklısın.
Cahit'te bize kurulan tuzaktan nasıl haberimiz olmadı Hakkı? Durumu araştırdım Fehmi Bey. Bizim kadrolarımızın tamamına yakını tasfiye edilmiş. Efendim, artık emniyette eskisi kadar kuvvetli değiliz. O zaman bize yapılanın karşılığını en sert biçimde vermeliyiz Hakkı. Kimse benim gücümü sınamaya kalkmasın. Efendim, bu hususta Cahit'e verilecek karşılık büyük önem arz ediyor. Yapılması gerekeni ikimiz de biliyoruz Hakkı. Ancak Yusuf'a ve Kenan'a zarar vermeyecek bir çözüm bulmak zorundayım. Onları tehlikeye atamam. Böyle bir dönemde kimse onlara yaklaşmaya cesaret edemez. Bana bile yaklaştılar Hakkı. Kararımı verdim. Cahit meselesini Polat Alemdar'la çözeceğim. Hastaneye neden geldik? Ben kendimi iyi hissediyorum. Abi ne olur ne olmaz. Doktor bir kez daha kontrol etsin. Peki. Hoş geldiniz Polat Bey. Sizi gördüğüme ziyadesiyle sevindim. Abinin odası hazır mı Hüsnü? Evet Cahit Bey. Telefonda istediğiniz üzere hastanemizin en iyi odasını sizin için hazırladım. Hastanın kralı olmaz ama burası hastanemizin kral dairesidir. Uzatma Hüsnü. Oda neresi? Buyurun. Abi buyur. Cahit Bey, Polat Bey bana kızgın mı acaba? Bana epey sert bakıyor da. Ne kızgınlığı Hüsnü. Başhekimi odaya gönder. Eğer hemen gelmezse ben gerçekten kızacağım. Hekimi ivedilikle gönderiyorum Cahit Bey. Tomografi sonuçları bir öncekiyle aynı. Akut travma devam ediyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Polat Bey? Sanki başımın içinde siyah bir perde gerilmiş gibi. Ya nasıl desem... Kafamın içinde bir tarafında başka yüzler, diğer köşesinde başka yüzler. Beynimin içinde konuşuyorlar ama ben onları tanımıyorum. Lütfen istirahat edin. İlaçlarınızı alıp biraz uyumak size iyi gelecek. Burada kalmam gerekli mi doktor bey? Evet, herhangi bir komplikasyonda acil müdahale etmemiz gerekebilir. Ben kontrol için tekrar uğrayacağım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Abi sen dinlen. Ben kapıda olacağım. Sağ ol Cahit. Yapabileceğiniz bir şeyler yok mu doktor bey? Abinin kendine gelmesi hayati önem taşıyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama hafızasının yerine gelmesi biraz zaman alabilir. Ne kadar zaman? Bir hafta mı? Bir ay mı? Beyin korteksi karmaşık bir puzzle gibidir Cahit Bey. Hastamızda bir ansafilit riski görünmüyor. Ama stabil kalması da çok önemli. Yani Polat Bey'in hafızasının ne zaman yerine geleceğini ancak Allah bilir.
teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş Safiye. bulduk. Abimin durumu nasıl? Sen amcanı özlemedin mi Elif? Ben babamı görmek istiyorum. Baban şu odada uyuyor gülüm. Biraz dinlensin. Uyandığında doya doya görürsün. Ben şimdi görmek istiyorum ama. Gel seninle bir tur atalım. Bak sana neler neler anlatacağım. Ama duydum ki Ebru'ya merak salmışsın. Evet. Sağlığı iyi. Fakat başına aldığı bir darbeden dolayı travma yaşıyor. Ne darbesi ne travması Cahit? Bir mücadele esnasında kafasına darbe almış. Travmadan dolayı şu anda sadece Ali Can'dan olduğu dönemi hatırlıyor. Ali Can'dan dönemi mi? Yani benim abimin hayatında olmadığım yıllar. Hayatta bir abim olduğunu bilmeden 20 yıl geçirdim. O yıllara dönmek istemiyorum Cahit. Kendini toparla Safiye. Önemli olan abinin sağlıklı bir şekilde aramızda olması. O bunu atlatacak kadar güçlü biri. Artık beni tanımasa da onu görmek istiyorum Cahit. Şu anda uyuyor. Uyandığında yanına gideriz. Elif nerede? Elif seninle değil miydi Erhan? Ben neydi? Ona kantinden su alıyordum. Sizin yanınıza geleceğini söyledi. Gelmedi mi? Ben bir aşağıya bakayım. Baba. Kızım. 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 Mis kokulu kızım. Canım kızım. Canım kızım. Allah'ım şükürler olsun. Canım. Ah kızım. Mis kokulu kızım.
Gel Safiye. Abi. Abi iyi misin? İyiyim Cahit. Kendime geldim. İlacının Elif olduğunu bilseydim daha önce getirirdim. Erhan arabayı hazırlat. Eve geçelim. Hemen abi. Eyvah. Şimdi Polat Alemdar'la mı karşı karşıyayım? Ali Candan'la mı? Nasıl hitap edeceğim kendisine? Nasılsınız beyefendi? Sen de kimsin? Seni tanıyamadım. Sizin bu halinizden sonra ben de kendimi tanıyamıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum efendim. Bir adın yok mu senin? Ben Hüsnü Yalın Kılıç. Şu deli Hüsnü dedikleri sen misin? Teessüf ederim. Gerçi şu saatten sonra belki de olabilir. Aklına mukayyet ol Hüsnü. Akıl çok değerli bir şey. Sen olmazsan hastanemizi kim idare edecek? Polat Bey, siz beni tanıyorsunuz. O halde iyileştiniz. Rabbime şükürler olsun. İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin'in oğlu Yakov, Alman kuvvetlerinin eline esir düşer Yürgen. Hitler Stalin'e bir takas teklif eder. Yakov'a karşı Rusların elinde esir olan Alman Mareşali Paulus'u ister. Stalin'in cevabı herkesi şaşırtır. Bir mareşali bir teğmen ile takas etmem. Stalin teklifi reddedince Yakov Alman ordusunun elinde esir olarak ölür. Babil'den sonra Rus tarihine mi merak saldın? Ariel, iyi bir lider kendisinden önce gelen liderlerin yaşadıklarını bilmeli ve onlardan ders çıkarmalıdır. Stalin, ailesinin bir zafiyet olarak kullanılmasına izin vermedi. Yenilmez bir lider olduğunu hem düşmanına hem de kendi halkına gösterdi. Bakalım Alemdar da benzer bir duruş sergileyebilecek mi? Alemdar için ailesi çok değerli. Geçmişte düşmanları defalarca bu zafiyetin üzerine gitmişler. Planın bu mu? Ailesinin peşine mi düşeceğiz? Babil'i yeniden keşfetmeye gerek yok ayrıca. Biz de diğerleri gibi onu en zayıf noktasından vuracağız. Nasıl bir değerlendirme yaptın bilmiyorum ama ekstra yanlış bir sonuca ulaşmışsın. Enteresan. Senin değerlendirmeni merak ettim doğrusu Ariel. Polat Alemdar'ın bildiğinin tek bir zaafı var. Vatanı. O zaman planda küçük bir değişiklik yapalım Ariel. Onun vatanını parçalayalım. Ha? Ben burayı hatırlayamadım. Yoksa bana oyun mu oynuyorsunuz? Biz buraya yeni taşındık abi. Hatırlamaman çok doğal. Ha. Görmeni istediğim çizimler var. Benim de babam için sürprizim var. Hemen geliyorum.
Buyur. Bunlar nedir? Evin dekorasyonu ile ilgili çalışmalar abi. Bak, evin salonunu böyle düşündüm. Senin odan da burası. İstersen içini... Dur Safiye. Bunları sonra konuşuruz. Şu anda sadece sevdiklerimin yanında olmanın keyfini çıkarmak istiyorum. Peki. Hoş geldiniz. Çaylarınız da hazır. Teşekkür ederiz Sibel. Gel abimle tanış. Benim adım Sibel Polat Bey. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sibel vakıf işlerinde benimle çalışıyor Afiyet abi. olsun. İşinin en iyilerindendir. Teveccühünüz efendim. Vakıf çalışmaları ne durumda? İstanbul'da çalışmalarımız çok verimli gidiyordu. Fakat Suriye'de abluk altına alınan köyler meselesini duyunca yönümüzü oraya çevirmek zorunda kaldık. Köyleri kim abluk altına alıyor? Şedid askerleri abi. Bazı köyleri kuşatıp oradaki insanları açlıktan ölüme terk ediyorlar. Ama Siyah Sancak başarılı bir operasyonla oradaki kuşatmayı kırdı. Biz de vakıftan oralara yardım malzemeleri gönderdik. Çok iyi bir iş çıkarmışsınız. Bu hareket uluslararası yardım örgütlerini cesaretlendirir. Evet, fakat yeterli değil abi. Ben Suriye'ye gidip mültecilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istiyorum. Suriye'ye gitmen şu dönemde çok riskli hareket olur Safiye. Bölgedeki örgütler arasında büyük bir güç savaşı var. Senin yardım faaliyetin birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Peki yardıma muhtaç insanları kaderlerine mi terk edeceğiz? Kaderlerine terk etmeyeceğiz. Senin yapacağın çalışmaları bölgeyi çok iyi tanıyan Siyah Sancak askerlerinin yapması daha sağlıklı olur. Ama abi... Baba, sürprizim hazır. Hadi benimle aşağı gel. Gidelim bakalım neymiş kızımın sürprizi. Abini duydun herhalde. Doğru bir şey söyledi. Senin de işine geldi değil mi Cahit? Evet. Ay ay. Çok şeker. Burayı Ebru odası yaptık baba. Çalışmalarım nasıl olmuş? Çok güzelmiş. Aferin kızım. Eline sağlık benim yetenekli kızım. Bunu ödle mi yaptın? Ebru ödle mi yapılıyor? Bunu bilmiyordum. Bu işin sırrı sığır ödüdür. Bak sana nasıl yapılacağını göstereyim. Bunu çok büyük bir ustadan öğrenmiştim. Gördün mü? Buradan buraya. Çok güzel oldu. İdare eder. Hoş geldin canım Polat'ım. Sağ ol. Gözümüz yollarda kaldı. Yokluğunda burada seni beklemek gerçekten çok zordu. Aldığım haberlere göre pek de oturup beklememişsiniz. Bu ofisten ayrılmanızın ne kadar riskli olduğunu biliyorsunuz. Nasıl çıkıp gidersiniz?
Duramadım Polat'ım. Altay'ın ekibiyle yapacağı denemeyi yerinde görmek istedim. Heyecanınızı anlıyorum. Ama böyle sorumsuz bir davranışı anlamam mümkün değil. Sen de haklısın ama işte bir seferlik oldu. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. İşte her şeyin sonunu getirecek hata budur Anadolu Hanım. Bir kereden bir şey olmaz diye güvenliği göz ardı ederseniz işiniz biter. Külahları değişiriz. Haklısın. Sen nasıl izin verdin peki Erhan çıkmasına? Bizim haberimiz bile olmadı abi. Özrün kabahatinden büyük. Buraya giren çıkanı da ben mi takip edeceğim Erhan? Polat Bey, ben büyük ailelerle ilgili istediğiniz araştırmaya devam ediyorum. Ulaştığım yeni bilgileri bir dosyayla masanıza bıraktım. Daha bitmedi mi o iş Muhsin? Uğraşıyorum efendim. Başını mobeselerden kaldır da elini çabuk tut. Benim de size maruzatım vardı ama hiç acelesi yok. Daha sonra geniş zamanda halletmek üzere ben huzurlarınızdan çekiliyorum Polat Bey. Acelesi yoksa işini gücünü bırakıp buraya kadar niye geldin Hüsnü? Boş işlerle mi uğraşıyorsun sen? Asla ve kata Polat Bey. Hastanemiz açısından son derece önemli olan 2015 yılı raporlarını sizin incelemenize sunmak için gelmiştim. Getir o zaman. Abinin hafızası yerine gelmese miydi acaba? Nasıl konuşuyorsun sen Erhan? Öyle demek istemedim tabii ki de. Baksana eline almış kılıcı. Yeri göğü kesiyor. Biz de arada gideceğiz. Benim için sorun yok Erhan. Keserse de boynum kıldan ince. 2016'nın bütçe hazırlıklarını bitir ondan sonra gel. Bana bitmemiş işlerle gelme bir daha. Peki efendim. Cahit. Allah kurtarsın. Otur. Nasılsın? Anlamadım abi. Nasılsın diye soruyorum Cahit. Neyini anlamadın? İyiyim abi çok şükür. Sen nasılsın abi? Ben çok düşündüm Cahit. Abi bu kadar yorma kendini. Bırak artık düşünmeyi. Bu sefer başka meseleleri düşündüm. Bütün kaybettiklerimin acısını bir daha yaşadım. Bir şey fark ettim. Hayat mutlulukları erteleyecek kadar uzun değil Cahit. Ben senin de, kardeşimin de mutlu olduğunu görmek istiyorum. Bence daha fazla beklemeyin.
Otur, otur. Kimin nesisin sen? Ben Cahit abinin abbasıyım. Abbas. O zaman haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Ben bir şey demedim abi. Öyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilisini abinin Beşiktaş'tan. Efendim? Suriye'deki Siyah Sancak ekibine gidecek yeni yardım malzemelerinin listesi. İyice kontrol ettin değil mi Sibel? Tabii ettim. Bölgedeki abluka altındaki köylere yardım yapmak isteyen başka kurumlarla da iletişime geçtim. Kimmiş onlar? Bizim internetteki duyurumuzdan sonra başvuru yapan birkaç dernek ve vakıf var. Hepsine yazı yazdım. Bu vakıf işlerinden benim çok başım ağrıdı Sibel. Destek olmak isteyen kim olursa olsun önce benim haberim olsun. Tamam, anlaşıldı. Sağ ol. Bakalım mı beraber? Kolay gelsin. Teşekkür ederim Hüdayi Bey. Nasıl gidiyor? Var mı bizim yapabileceğimiz bir şey? Şimdilik yok. Olduğunda haber veririz. Bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Merhaba Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk Safiye abla. Hasan mı senin adın? Evet. Hasan, okuldan arta kalan zamanlarında hep buraya gelir. Bizim mahalleyi çok iyi bilir. Öyle mi? Ne güzel. Ufak tefek işlerinizde size yardımı dokunur. Sabah 2 tane dosya lazım oldu. Bütün mahalleyi dolandım, bulamadım. Buraları iyi bilen biri çok işimize yarar. Yardıma muhtaç aileleri de tanır. İşte bu çok iyi. Hasan bana kesinlikle lazım. Pardon. Gel biz çıkalım. Efendim Cahit. Hadi biz çıkalım. Nasılsın Safiye? İyiyim. Uğraşıyoruz vakıfta. Bugün biraz yoğun. Sizden ne haber? Abim iyi mi? Abi iyi. Konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Akşam konuşuruz. Buraya mı geleceksin? Yok. Orada olmaz. Kaçta biter işin? 8 gibi biter. Tamam, ararım ben seni. Tamam. Dışarıda bir yemek yeriz, olur mu? Bir şey mi kutluyoruz? Kutlama gibi bir şey değil. Baş başa bir yemek yiyelim istedim. Olur, tamam. Akşam bekliyorum. Ne dedi? Sana ne Erhan, Safiye'nin ne dediğinden? Onu sormuyorum Cahit. Abi sana içeride ne dedi? Ben bu Erhan'la ne yapacağım dedi. Ben de belki evlenirse aklı başına gelir dedim. Nerede sen de abinin yanında evlilik lafı edecek cesaret? Yine nereye kayboldu bu Abbas?
Neredesin Abbas? Beşiktaş'tayım abi. Oğlum ne işin var orada? Senin sevgilini almaya geldim abi. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Onu sormak için aradım. Abbas ne sevgilisi, ne Beşiktaş'ı. Kafayı mı yedin sen? Yok abi. Polat abi öyle söyledi. Ben de geldim. Ne söyledi abi sana? Git getir eski sevgili Beşiktaş'tan dedi. Haydi Abbas, vakit tamam. Sen dön de gel. Sevgilin ne olacak abi? Beni boş ver, kendine bul bir tane diyeceğim. Bulmadan gelmezsin. Abi duyamadım. Burası çok kalabalık. Benim sevgilim Beşiktaş'tan Çengelköy'e taşındı Abbas. Abinin haberi yok demek. Sen bir belaya bulaşmadan gel. Tamam abi. Mühimmat boşaltın. Operasyon timi yemek yiyip dinlensin. Buradaki tim kurtardığımız esirleri ailelerine teslim etsin. Emredersiniz komutanım. Allah sizden Allah razı olsun sizden razı komutanım. olsun komutanım. Cemi cümlemizden bacım. Sağ ol. Komutanım. Bebeğimin adını Rıza koymuştum. Bundan sonra izniniz olursa adı Yasin Rıza olacak. Bahtı açık olsun adaşım. Sağ ol bacım. Allah razı olsun komutanım. Diğer kadınları kurtarmaya niye gitmiyorsunuz? Sen diğerleriyle beraber evine gitmedin mi? Bu bölgede benim gibi esir olan bir sürü kadın var. Onlar orada köle gibi satılırken ben evime gidip nasıl uyuyabilirim? Anlattığın bölgede keşif yaptıktan sonra operasyon yapacağız. Fakat senin ailenin yanına dönmen gerekiyor. Çünkü bu insanların şakası yok. Ben bu insanları yakından tanıdım. Şakalarının olmadığını sizden daha iyi biliyorum. Siz gelmeyecekseniz oraya ben tek başıma giderim. Bak, biz diğer esir kadınları da kurtaracağız. Ama sen köyüne dönüyorsun. Bu iş bir sivilin işi değil. Bana akıl vermeyin. Var mısınız? Yok musunuz? Tamam. Askerler yemek yedikten sonra yola çıkarız. Sen de içeri geç, bir şeyler atıştır ha. Hakan! Emredin komutanım. Misafirimizin karnını doyuralım. Size değecek bir şeyler getireyim mi komutanım? Sağ ol Hakan. Misafirimiz yemeğini yesin, kalkacağız. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Bu kızı yanımızda götürmeyeceğiz değil mi Yasin komutanım? Hayır Pusat. Fakat çok inatçı. Yolda ikna edip ailesine teslim ederiz. Komutanım misafirin yemeğini verdim.
Başka bir emriniz var mı? Yok yok. Bir eksiği gediği var mı ilgilen. Gözünü ondan ayırma. Emredersiniz komutanım. Komutanım, kaçmış. İçerideki teçhizat çantasını da almış. Tim hazırlansın. Hadi çıkıyoruz. Bankanın genel müdür yardımcısı geldi. Mesele neymiş? Önemli bir mesele efendim. Bilmek istersiniz diye düşündüm. İyi, tamam, gelsin o zaman. Buyurun. Geçmiş olsun Fehmi Bey. Teşekkür ederim. Buyurun oturun lütfen. Buyurun, sizi dinliyorum. Efendim, bankanızda yapılan bazı işlemlerle ilgili sizi bilgilendirmem gerekiyor. Bu konu her ne kadar benim yetki alanım dahilinde olmasa da size karşı kendimi sorumlu hissediyorum. İnisiyatif alan çalışanlarımı her zaman takdir etmişimdir. Lütfen devam edin. Bankamıza Kenan Bey vasıtasıyla yüklü miktarda bir para girişi yapıldı. Evet. Efendim, maalesef paranın kaynağı belli değil. Tahminimce bu... Anlıyorum Nihat Bey. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Efendim, Kenan Bey bu konuyu öğrenince pek hoşnut olmayacaktır. Beni bilgilendirdiğin için sana ceza kestirmem de. Onun için endişelenecek bir şey yok. Teşekkür ederim efendim. Otur lütfen Kenan. Evet baba. Dinliyorum. Aslında ben seni dinlemek istiyorum. Bana söyleyeceklerin olduğunu düşünüyorum. Hayır. Söyleyecek bir şeyim yok. Bak Kenan. Benden habersiz para aklama işlerine girmen doğru değil. Bu çok riskli bir iş. Neden? Sen yapmıyor musun? Bu işin bir usulü, bir yöntemi var. Sonunda paradan fazlasını kaybetmek de var. Büyütülecek bir durum yok. Ben üstesinden geliyorum. Böyle bir sorumluluğu tek başına alamazsın. Bu paranın kaynağını bilmem gerek. Ayrıca ortağın kim? Kim olduğunun bir önemi yok. Sen sağlığınla ilgili bir durumda bile beni yok sayıyorsun. Benim yaptıklarımı sorgulayacağına, Yusuf'a olan güveninin birazını bana da gösterebilirsin. Benim sana karşı bir güven sorunum yok Kenan. O zaman bir meselemiz de yok baba. Şimdi müsaadenle. Kenan. Önce müsaade alırsan meselemiz olmaz. Biliyorum. Buradan çıkmam hataydı. Ama orada gördüklerimi ve duyduklarımı
Anlatamam sana. Bak raporda da göreceksin. Hani sır madeni ve toryum bileşiminden elde ettiğimiz yakıt var ya, motoru tam randımanlı çalıştırdı. Bu çok büyük bir yakıt tasarrufu. Az yakıt, çok yol. O zaman hemen bunun seri üretimi için harekete geçmeliyiz. Zaten Altay'la ekibi gece gündüz çalışıyorlar bu konuda. Pil gibi de kullanılabilecek enerji kaynağından bahsetmiştiniz. Onunla ilgili gelişme var mı? Tabii. Çalışıyorum. Ya onu bitirirsem büyük bir sürpriz olacak senin için. Şu kadarcık bir güç kaynağı ile koskoca fabrikayı çalıştırabileceğiz. O zaman size kolay gelsin. Bir de bir şey daha var. Ama görmen gerek. Nedir o? Kurşun geçirmez yelek. Görelim. Çelikten sağlam, ipekten hafif bir madde buldum. Bununla bir sürü şey yapılabilir. Ama ben kurşun geçirmez yeleği çok acil gördüm. Birden yapmam gerekliliğini gördüm. Nasıl olur? Ama benim testlerimde sonuç %100 başarılı çıkmıştı. Nasıl olur? Bakın dikişlerinin olduğu ek yerleri dayanıklı değil. Çok haklısın. Ay çok haklı ayol. Bunu o zaman bir teviye yapmanın yolunu bulmalıyım ayol. Eksiksiz olmalı. İyi ki bize söylediğiniz zaman bunu sizin üzerinizde denememişiz. Belki o zaman deneseydiniz şimdiye kadar başka biri bunu yapardı. Tamamlayıp hazır hale getirmişti. Allah korusun. Ben de rezil olmamıştım. Değil mi? Bak yavrum, büyük buluşlar için hayal etmenin ve çok çalışmanın yanında cesaret de gerek. Anlıyor musun? Cesaret. Ben yokken neler oldu hepsini anlatın. Abi en son sen beni aradın. O herifi aldığını söyledin. Biz de senin peşine düşmedik. Ben de gittim Safiye ve Elif'i aldım. Yolda saldırdılar. Atlattık abi. Bir şey olmadı. Ertesi gün polis bizi gözaltına aldı. Niye aldı? Senin Ferdinand'la trafik kamerasına yakalanmış bir görüntünü bulmuşlar. Güya o suçluymuş. Onu arıyorlar. Ama aslında Fehmi Kuzuzade bu işin içindeymiş. Muhtemelen oyalamak için bizi akşama kadar emniyette tuttular. Emniyetten sonra da senin aldım dediğin adamı pusatlar Suriye'de görünce ben de kalkıp oraya gittim. Orada karşılaştınız mı? Yok abi. Onu ortaya çıkarmak için petrol boru hattını bombaladık. Nasıl yaparsınız Cahit? Ben onun bütün bağlantılarını bulmak için bekletiyorum ne zamandır. Ben bilmiyor muyum Yasin'e oraya yakın demesini? Abi seni ararken petrol falan görmedi gözümüz. Hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor ki. Sonra? Biz emniyetteki işi Fehmi'nin tezgahladığını o zaman öğrendik. Biz de Fehmi'yi emniyette tezgaha getirdik. Ne yaptınız? Abi Fehmi'yi orada sıkıştırdım. Seninle ilgili bilgi almaya çalıştım. Konuşmayınca ben de bacağına sıktım. İyi kafasına sıkmamışsın Cahit.
O gece de seni bulduk zaten. Yusuf'u takip ettim, beni sana getirdi. Bu Yusuf meselesi nedir abi? Ben onu hiç anlamadım. Yusuf'la bir konuşayım. Size de anlatırım Erhan. Seni buralara hangi rüzgar attı Hakkı Bafralı? Kenan Bey'le yaptığınız iş hakkında bilgi almaya geldim. Fehmi Bey teklifimi geri çevirdiği için pişman mı yoksa? Neler çevirdiğini anlatmazsam sen pişman olacaksın. Bir şey çevirdiğim yok. İş aynen size anlattığım gibi. Son derece güvenli ve karlı. Kiminle çalışıyorsunuz Mete? Raskolne. Raskolne çalışmak mı güvenli ve karlı? Milyar dolarlık bir iş söz konusu olduğunda bazı ufak tefek tehlikeler göz ardı edilebilir. Dikkat et de o ufak tefek tehlikeler senin sonunu hazırlamasın. Merak etme Hakkı'cığım. Durum tamamen kontrolüm altında. Ben de bundan korkuyorum. Yeni atına bir isim buldun mu? Evet. Nedir? Bilmiyorum. Anlamadım. Yeni at çok uyumsuz. Raskoln onun için Yer Altından Notlar romanının kahramanını seçti. Roman kahramanının adı bilinmiyor. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Mete Bey senin işinde çok iyi olduğunu söylemişti. Ancak yine de bu kadar parayı nasıl kazandığını merak ediyorum. Raskoln'un ortakları vardı. Şimdi ne yapıyorlar? Raskoln'u arıyorlar. Anlamadım. Büyük bir uyuşturucu teslimatı yapılacaktı. Raskoln malı teslim etti, parayı aldı. Baskın oldu, mal elden gitti. Ortaklar paradan pay istediler. Peki ortaklarının şimdi nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Ama yakında ortaya çıkarlar. Petersburg'dan sipariş ettiğin at geldi Raskoln. Raskoln sipariş vermedi. At silahını. Borcunu öde, bu mesele kapansın. Adamı bırak. Asıl sen silahını bırak. Yoksa adamını öldürürüm Raskoln. Dur. Benim de Raskoln'den alacağım var.
Vasili'nin selamı var. Çok yakında parasını almaya gelecek. Raskol'dan ne alacağım var? Benim can güvenliğim. O adamın cezasını kes. Raskol asla borçlu kalmak istemez. Hoş geldiniz Ferdinand. Hoş bulduk Fehmi Bey. Buyurun lütfen. Geçmiş olsun Fehmi Bey. Teşekkür ederim. Küçük bir kaza. Eminim ziyaretimin sebebini merak ediyorsunuzdur. Ortaklığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Maalesef size kötü bir haberim var Fehmi Bey. Polat Alemdar'ın adamlarının boru hattına yaptığı saldırıdan haberdarım. Bu kadar kısa sürede öğrenmenize şaşırdım doğrusu. İstihbaratınız oldukça güçlü Fehmi Bey. Umarım buraya ortaklığımızın sona erdiğini söylemek için gelmediniz. Hayır, tam aksine. Her şeyin yolunda gittiğini söylemeye geldim. Boru hattına yapılan saldırı planlarda sadece küçük bir aksamaya neden oldu. Yeni sevkiyat rotasını devreye sokmak üzereyiz. İşin Suriye kısmını hallettik. Petrol deniz yoluyla size gelecek Fehmi Bey. Sadece taşıma yapacak gemiler konusunda küçük bir belirsizlik içerisindeyim. Dilerseniz bu konuda size yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim. Ama hiç gerek yok. Birlikte çalışacağım şirketi seçme konusunda titiz bir çalışma yürütüyorum. İlk sevkiyat çok yakında limanınızda olacaktır. Siz yine de Polat Alemdar'ın adamları Suriye'deyken tedbiri elden bırakmayın. Düştüğünüz hataya düşmememi tavsiye ediyorsunuz yani. Sizin de istihbaratınız hiç fena değilmiş anlaşılan. Merak etmeyin. Yakında böyle bir sorunumuz kalmayacak. Polat Alemdar'la şahsen ilgilenmeye karar verdim Fehmi Bey. Yalnız ben de size şunu söylemeden edemeyeceğim. Mezarlıkların onun hakkında bu şekilde konuşanlarla dolu olduğunu söylesem bana gücenmezsiniz sanırım. Aziz dostum Fehmi. Lütfen siz de benim gücümü küçümseme hatasına düşmeyin. Beni yakından tanıdıkça diğerlerinden biraz daha enteresan tarzım olduğunu göreceksiniz. Amber'in raihası Turre-i Canan getirir. Lütfeder badı sabah,
derdime derman getirir. Ben derem nükheti zülfün getir ey badı sabah. O gider başıma sevdayı perişan getirir. Ben derem kast ile git nameyi dildarı getir. O gider sürat ile katlime ferman getirir. Sabır kıl Murali, zillet içinde izzet var. Gökyüzü ebri kaçağın bağlasa bağran getirir. Hoş geldin. Candan Ali mi desek, ne desek? Polat Alemdar. Ama sen istediğini söyleyebilirsin. Ben sana ne diyeyim? Murali demiş rahmetli anam. Murali. Ne demek Murali? Mübarek bir zattır Sivas'ta. Ona hürmeten koymuş. Mur karınca demek. Bu zat çok çalışkanmış. Bir de herhalde çok fazla yük çekermiş. Bilirsin, karınca kendinden 50 misli fazlasını taşır. Allah insana çekeceğinden fazlasını yüklemez. Ama adını karınca koyunca işte Peki sen niye böyle bir yerdesin? ölülerle oturmaktan usandım. Dirilerle oturmaya geldim. Sana teşekkür edemedim. Yaralarımı sardım. Tanımadan misafir ettin beni. Talihi yar olanın yar sarar yaresin. Eyvallah. Ha, seninki de geldi. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Ben biraz dolanayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Hadi bana müsaade. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hafızanız geri gelmeseydi kendimi asla affedemezdim. O zaman bir daha pişman olacağın işler yapma. Böyle olacağını bilemezdim. Neyi bilerek yaptın peki? Onu anlat. Her şeyi anlatacağım. Seni dinliyorum. Konsey tarafından bana verilen görevi biliyorsunuz. Benden sizi öldürmemi istediler. Yoluma devam edebilmek için de bunu yapmayı göze aldım. Siz tam o anda karşıma çıkıp öyle şeyler söylediniz ki aklım fikrim darmadağın oldu. Ve size ihtiyacım olduğunu anladım. Sonra sizi bulduğumda namlunun ucundaydınız. Silahlar size yönelmişti. Ani bir karar verdim ve doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Düşmanınızın gözü önünde sizi vurup hem konseyin güvenini kazandım hem de sizi orada vurmaya gelen düşmanlarınızın elinden kurtardım. Sen benim en büyük düşmanımı öldürmeme engel oldun. Bıraksaydın da eşimi, dostlarımı öldüren o adamı ellerimle boğarken ölseydim. Ama ben bunu bilmiyordum. Olan oldu. Peki bütün bunları tek başına mı yaptın? Murali Baba. Sağ olsun. O yardım etti bana. Bir de
Bu kadar. Başka kimse yok. Bu süreçte zaman kazanmak için başka bir oyun daha kurdum. Konseye içlerinde bir hain olduğunu söyledim. Hedefimde John Smith vardı. Onu hain olarak gösterebilmek için de Smith ve Kuzuzade Holding'in ortak hisselerinin olduğu bir şirketteki paylarımı geçmiş bir tarihte düzenlenmiş gibi size devrettim. Ne yaptım dedin? Smith'i hain yapabilmek için Polat Alemdar ismini kağıt üzerinde onunla ortak gösterdim. Benim adımı nasıl böyle bir işe karıştırırsın? Konseyin onu hain ilan etmesini bırak, tüm dünyaya bunu ilan edip zevkle izleyeceklerdir. Eğer gerçekten bir oyun kurmak istiyorsan, sadece kendinin değil, düşmanının da bütün hamlelerini önceden düşünüp ona göre adım atmak zorundasın. Neyse, artık bir önemi yok. John Smith bu sabah öldü. Ne? Onu ben öldürdüm. Bütün planlarımı alt üst ettiniz. Konseye bunu ispat etmem gerekiyordu. Şimdi ne yapacağım ben? Senin kurduğun plan daha en başından hatalı. Gökten mi verdi sana bu aklı? Hayır. Nerede o şimdi? Zeynep'in elinde. Bana Yusuf'tan bahset. Onu tanımak istiyorum. Beni bunun için mi kaçırdın? Öldürmek istediğini düşünmüştüm. Seni öldüreceğim. Ama şimdi değil. Soruma cevap ver. İnandığında Yusuf'u yolundan döndürmek olanaksızdır. O da senin gibi inatçı. Ona bir şeyler öğretmek dünyanın en kolay işi. Onu ikna etmekse dünyanın en zor işi. İkna oldu zannedersin, yine burnunun dikine gider. Duygusal mıdır? Duygularını çok fazla belli etmez. Sevdiklerine bir şey olmasından çok korkar. Kardeşinin geçirdiği kaza onu perişan etmişti. Uzun bir süre kendine gelemedi. Ailesiyle ilişkisi? Babasına da Kenan'a da çok düşkün. Onlar için yapamayacağı şey yok. Gerçi şu an her ne kadar onların gerçek ailesi olmadığını öğrense de onlardan asla vazgeçmez. Sana hiç annesinden bahsetti mi? Bu konuyu bir kere konuşmuştuk. Annesiyle alakalı içinde derin bir boşluk olduğunu ve onu hiçbir şekilde dolduramadığını sanıyorum. Bunları dinlerken hiç vicdanın sızlamadı mı? Sızlamadığından eminim. Ne kadar zalimce davranabileceğini biliyorum. Ben her şeyi ülkemin menfaatleri için yaptım. Oğlun Yusuf Kuzuzade olarak Büyük Konsey'e girecek ve o düzeni yıkacak. Tıpkı bu Polat Alemdar'ın baron olarak masaya oturup konseyi çökerttiği gibi. Böyle bir şey asla olmayacak. Bunun için seni de, Polat'ı da, o büyük konseydeki herkesi de öldürürüm. Neden bu işe olumlu tarafından bakmaya çalışmıyorsun?
Oğlun bu ülkenin en büyüğü olacak. Bunun için ödeyeceği bedel çok büyük. Efendim? Tamam, anladım. Geliyorum. Seninle henüz işim bitmedi. Efendim Mete ile görüştüm. Kenan'a para kazandıracak bir fırsat yakaladığını ve bu işin de güvenli olduğunu söyledi. Kimmiş bu güvenilir ortak? Raskoln adında bir Rus. Şimdilik bizim için bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Mete bu konuda sözüme güvenebilirsiniz dedi ama malum. Onun sağa solu belli olmaz Hakkı. Anlık manevraları yüzünden Kenan'ın başını ağrıtmasını istemem. Sen yine de Mete ile irtibatta ol. Bir yanlış yapmasınlar. Tabii Fehmi Bey. Şimdi asıl meseleyle ilgilenmenin zamanı geldi. Polat Alemdar'la yüz yüze konuşmak istiyorum. Efendim, böyle bir görüşme yapmak şu anda riskli değil mi? Yusuf şu anda açık hedef Hakkı. Yapacağımız en doğru hamle bu olur. Hakkı Bafralı arıyor abi. Ağaç. Fehmi konuşmak istiyorsa gelsin. Söyle. Fehmi Bey Polat Alemdar'la görüşmek istiyor. Gelsin. Abine sormadan mı karar veriyorsun Cahit? Gelsin dedik işte. Vazgeçmeden kapat. Çabuk ayaklanmış. 40 ayak bunlar abi. Konuşmak için geldim Polat Alemdar. Adabıyla gelene kapımız her zaman açık. Nasıl Fehmi Bey'in bacağı? Bir daha golf oynayabilecek mi? Polat Bey'in yarasından çabuk iyileşir. Beni daha önce 2 oğlumu babasız bırakmakla tehdit etmiştin. Benim söylediklerimi unutmadığına sevindim Fehmi. Hayatta kimsenin lafıyla hareket etmedim. Ama konu aileme gelince unutmam. Seni dinliyorum. Sözünü söyle. Cahit beni vurdu. Ama ben onun yaşamasına izin vereceğim. Buna karşılık sen de oğlumun sana yaptıklarını unutup meseleyi kapatacaksın. Sen kimsin ki buraya gelip bana ne yapacağımı söylüyorsun? Ben aramızda savaş çıkmasın, daha fazla kan dökülmesin istiyorum. O zaman tarafını doğru seç. Ben sana daha önce teklifimi yaptım. Sen
Meseleye sadece kendi durduğun yerden bakıyorsun Polat Alemdar. Ben meseleye gökte dalgalanan ay yıldızlı bayrağın durduğu yerden bakıyorum. Ya o bayrağın altında toplananların arasına karışırsın ya da karşıdakilerin yanında saf tutarsın. Kararını ver. Abi ne istiyor? Sulh yapalım diyor. Sen oğlumu affet, ben de Cahit'i affedeyim diyor. Sen ne dedin abi? Cahit'i sen affetsen ben affetmem dedim. Azra. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bunları imzalaman gerekiyordu. Geldiğini duyunca uğradım şirkete. Bana tavırlı gibisin. Yo, öyle değilim. Otursana. Nasıl geçti iş seyahatin? İyi. Atina'yı çok sevdiğini biliyorum. Gezebildin mi? Pek değil. Sen neler yaptın peki? Sizin şirket işleri beni gerçekten çok yoruyor. Kendime hiç vakit ayıramıyorum. Şikayetçi misin yoksa hanımefendi? Şikayetçi olsam ne olacak? İstifamı kabul edecek misin? Seni hiçbir yere bırakmam. Yusuf, Efendim? benden sakladığın bir şeyler olduğunun farkındayım. Bu yüzden uzak davranıyorsun bana. Neyi kastettiğini anlamadım. Yaşadığın her neyse benimle paylaşmamandan bahsediyorum. Ben seni anlayamadığım için bunaltmaktan korkuyorum. İstediğim tek şey yanında olmak. Yanımda olduğun için çok mutluyum. Ben ne zaman istersen seni dinlemeye hazırım. Benim dışarıda işlerim var. Dosyaları sonra alırım. Görüşürüz. Görüşürüz Azra. Nasıldı Türklerin o meşhur şiiri Ariel? Surda bir gedik açtık. Ekstra mı ekstra? Üstündekiler bitti. Altına geldi sıra. Surun altında yatan zenginliği görmek için çok heyecanlıyım. Karun için çok enteresan bir hediye olacak. Alemdar'ın vatanını parçalamak için
Sur'daki gedikten başlayan tünele devam edilmeli Ariel. Saha ajanlarım çalışıyor. Sur, Cizre ve Silopi örnek alınacak. Bundan sonra 3 noktada harekete geçmeye hazırız. Babil için enteresan bir hat kuracağım Ariel. Bölgedeki bütün merkezleri birbirine bağlayacağım. Sana o yolları açacak yeni keskin nişancılar ayarladım. Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yaptılar. İşte bu kadim dostum Ariel. Alemdar'ın kalbine. Nokta atışı yapacağız. Gel. Erkan Bey, telefonda bahsettiğim beyefendi geldiler. Tamam, al içeri. Buyurun oturun. Evet, sizi dinliyorum. Buraya Ferdinand tarafından sizinle karlı bir anlaşma yapmak için gönderildim. Evet, sekreterin bir teklifiniz olduğunu söyledi. Yoğunum. Lütfen hızla teklifinizden bahsedin. Şirketimizin Suriye topraklarından deniz yoluyla Türkiye'ye sürekli bir sevkiyatı olacak. Taşıma düzenli olarak yapılacak. Bütün filonuzu kullanmak istiyoruz. Bütün gemileri mi? Evet. Bu şerefi neye borçluyum acaba? Yaptığımız araştırma bu rotadaki en güvenilir şirketin sizin olduğunu gösterdi. Ferdinand bu işi sizle yapmak istiyor. Her zaman aldığınız fiyatın 2 katını verecek. Taşınacak yükün ne olduğunu sorabilir miyim? Ham petrol. İsterseniz yanlış bir şey söylemeden önce Ferdinand'ın bu hediyesini kabul edin. Yapacağımız karlı ortaklığın küçük bir göstergesi. Ofisime gelip bütün gemilerimi kaçak petrol taşımak için istediğini söylüyorsun. Bir de yanında bir çanta kirli para getirmişsin. Sen kimsin be adam? Daha önce de söyledim. Ferdinand adına buradayım. Kim lan bu Ferdinand? Çok büyük adamsa gelsin kendisi yapsın teklifini. İletirim. Vay be. Ulan bu kız ya deli ya fazla cesaretli. Suriye'de bu iki dediğin de aynı kapıya çıkıyor Pusat. Komutanım, üstten çıkan kaçak aracın izleri bu yönde ilerliyor. Köylülere ait aracı almış olmalı. Bu yol kuzeybatıdaki tarlalara çıkıyor. Oradan araçlarla geçemeyiz. Ya tarlaların arasından araçlarla geçmemizin ne sakıncası var Yasin komutanım? O tarlalar domates tarlası değil Pusat. Mayın tarlası. Toparlanın! Çıkıyoruz! Hadi! Hadi! Hadi hadi hadi!
Bırak silahını. Yürü. Hepsi bir içim su. Merak etme. Komutanım, bu kadını dışarıda silahla yakaladım. İçeri bir tarla faresi girmiş. Ama sen bir fareye göre çok güzelsin. Bakalım yüzün çizildikten sonra da güzel görünecek misin? Sakın yapma. Yüzü çizilirse 5 kuruş vermem. Bu satılık değil. Hadi ama her şeyin bir fiyatı vardır. Senin bile bir fiyatın yok mu? Buna 60.000 dolar veririm. Bu kadın satılık değil dedim. Herkesin bir fiyatı vardır, doğru. Ama senin hayatının fiyatı da dilin olacak. Şunun dilini kesip yollayın. Durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Hayır hayır yapmayın. Ne kadar para isterseniz veririm. Yapmayın. Durun. Durun yapmayın. Seni kim gönderdi bilmiyorum. Ama paradan daha değerlisin. Her ifadeye hediyem olacaksın. Bugün hayatının değiştiği gün olacak. Toparlanın. Bu kadınları ne yapacağız? Parayı aldığımıza göre kadınları aranızda paylaşabilirsiniz. Hadi yürüyün. Bırakın bizi. Yürü. Allah rızası için. Ben sadece dilini koparın dedim, adamı vurdular. Çıkın şunlara bir bakın. Durun! Ateş etmeyin! Teslim oluyorum! Olduğun yerden çık. Göster kendini. At elindekini at. Onu neden öldürdün? Bunun gibilerin benim memleketimde nefes alması bile haram. İyi misiniz? Erdi. Allah senden razı Etrafı olsun. kontrol edin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olasın. Seni yakaladıklarında bir şey söylediler mi? El Rifati diye bir adamdan bahsetti. Beni ona hediye verecekti. Adamın nerede olduğunu söylediler mi? Yo, hayır. Komutanım, içeride para dolu çantalar ve bir haritayla bir köyün fotoğraflarını bulduk. Toparlanın. Bu gece bu iş bitecek. Emredersiniz komutanım. Hadi.
Beni emretmişsiniz Karun. Mesele ortak dostumuz Yusuf Kuzuzade. Soruşturma ile ilgili bilgime başvurmak istiyorsanız, Yusuf Kuzuzade'nin ihanet meselesiyle titizlikle ilgilendiğimi belirtmek isterim. Kendisi Yüce Konsey'in bu meseleye gösterdiği hassasiyetin farkında ve adımlarını ona göre atıyor. Korkarım atacağı bir adım kalmadı. Anlamadım. Yusuf Kuzuzade yolun sonuna geldi. Kendisine aracılık ettiğim bir kimse olarak haddini aşmadığını ümit ederim. Yusuf başından beri bütün sınırları aşarak kendi pozisyonunu belirledi. Şimdi bizim onun pozisyonunu belirlememizin zamanı geldi. Soruşturmanın yönünün John Smith'ten Yusuf Kuzuzade'ye çevrilmesinin sebebini öğrenebilir miyim? John Smith'in Polat Alemdar tarafından öldürülmesi. Bu gelişme bizi tüm bu ihanet iddialarını sorgulamaya sevk etti. John Smith öldürülmüş mü? Stanley ile görüşmesinde Polat'ın kendisini mahvetmek istediğini ve bu yüzden onu öldüreceğini söyledikten sonra. Meselenin aslını soruşturmamı isterseniz... Meselenin aslının Smith'in öldürülmesiyle açığa çıktığını düşünüyorum. Tabii ama bu ilk akla gelen açıklama. Polat Alemdar söz konusu olduğunda akla en son gelecek ihtimalleri de hesaba katmak gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden soruşturmaya devam etmeni istiyoruz. Yusuf Kuzuzade'ye iddialarını ispat etmesi için son bir şans veriyoruz. Bunu başaramazsa o zaman seni yeni bir görev bekliyor Asya. Bu tatsız meseleyi sona erdirmek için elimden geleni yapacağım. Önceden haber verseydin kapatmazdım Cahit abi. Seni beklerdim. Ani oldu. Hayırdır abi? Hayırdır. Ne bakıyoruz şimdi? Soru sorma Engin. İşine bak. İşim bu abi. Söz yüzüğü, nikah yüzüğü hangisi? Orasını bilmem. Evlenme teklif edeceğim. Sade ama değerli bir şey olsun. Şunlara bir bakalım. Bunlar mı en güzelleri? Sen bak, ben başka da çıkarırım. Hangisini beğendin? Ne bileyim, hepsi birbirine benziyor bunların. Hanımlar genelde bu iki modeli beğeniyor. Bence yengenin de hoşuna gider. Bu olsun. Tamam abi. Engin, bir de özel bir şey isteyeceğim senden. Emret abi. Harika görünüyorsun valla.
Umarım güzelliğin karşısında Cahit'in dili tutulmaz. İyi bir şey mi diledin şimdi? Seninle konuşmak istediği şeyler varmış ya. Dili tutulsun istemezsin herhalde. Kesinlikle istemem. Ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ben ne söyleyeceğini biliyorum. Sen burada mıydın? Evet. Ama dilim tutulduğu için bir şey söyleyemedim. Ne söyleyecekmiş bakayım Cahit abin? Safiye halama evlenme teklif edecek tabii ki de. Bak sen. Sen ne diyorsun peki bu işe? Cahit abi de bizim eve taşınırsa olur. Ama seni alıp götürmesine asla izin veremem. Ay çok şeker. Ben seni bırakıp da nereye giderim canım? Gitmezsin değil mi? Gitmem. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Tamam. İyi akşamlar beyler. Erkan Bey ofisinde mi acaba? Randevunuz var mı? İyi akşamlar güzel hanımefendi. Erkan Bey içeride mi? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Lütfen buyurun Erkan Bey. Ben Ferdinand. Beni merak etmişsiniz. Ben de geldim. Hem de size yeni bir teklifle geldim. Mallarımı taşıyacaksınız. Karşılığında ben de sizin canınızı bağışlayacağım. Kabul mü Erkan Bey? Lütfen silahınızı indirin. Ne isterseniz yapacağım. Anlamadım. Bir daha söyleyin. Kabul ediyorum. Lütfen yapmayın. Bir daha söyleyin. Lütfen yapmayın. Kabul ediyorum. Güzel. Anlaştık o zaman. Söyledikleri kadar da inatçı bir adam değilmişsiniz. Nasıl diyorsunuz siz Türkler? Hayırlı işler.
Sana Polat Alemdar'dan uzak durmanı söylemiştim. Ama beni dinlemedin. Ve onun için hayatını tehlikeye attın. Kendini dünyadaki en büyük gücün hedefi haline getirdin. Kendine gel. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ha? Eğer bu hain meselesinin sonunu getiremezsen benden seni öldürmemi isteyecekler. Bakacağım bir çaresine. Nasıl? Polat Alemdar seni yüzüstü bıraktı. Üstelik Smith'i öldürerek hayatını tehlikeye attı. Smith'i öldürürken kendinde değildi. Hem ben de onun hayatını tehlikeye attım. Sen onun hayatını kurtardın. Ama maksadım bu değildi. Bunu biliyorsun. Bu planı ben yaptım ayrıca. Sonuçlarına da katlanırım. Ama ben katlanamam. Bu saçmalıklarla daha fazla vakit kaybedemem ben. Bu saçmalık değil. Hayatımda anlamı olan tek şey sensin. Ama sen benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Bunu anla artık. Biliyorum. İçinde koca bir boşluk bıraktığımı biliyorum. O boşluğu hiçbir zaman dolduramayacağımı da biliyorum. Senin bana bıraktığın hiçbir şey yok. Çünkü sen hiç var olmadın. Varlığını hissetmediği şeyin yokluğunu da hissetmez insan. Öktem nerede? Henüz onunla işim bitmedi. Ondan alabileceğim bir şey yok. Buna ben karar veririm. Benim yoluma çıkmaktan ne zaman vazgeçeceksin sen? Karun beni soruşturmayı tamamlamakla görevlendirdi. Tartışmaya son verip ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Sen soruşturmana devam et. Ne yapacağım benim bileceğim iş. Polat Alemdar kendine geldiyse belki bu konuda sana yardım edebilir. Onun yardımını istemiyorum. İzin verirsen ben konuşurum. Bu duruma o sebep oldu. Senin zarar görmene müsaade etmeyecektir. Kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Bu meseleyi kendim halledeceğim. Lütfen kendini daha fazla riske atacak bir şey yapma. Karun bana güveniyor. Onları yönlendirebilirim. Sen asıl kendini benim için riske atma. Bu fedakarlığın sana hiçbir şey getirmez. Hoş geldiniz Safiye Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Seni dinliyorum. Yusuf Kuzuzade ile görüştüm. Polat Alemdar'ın John Smith'i ortaklıkları deşifre olduğu için öldürttüğünü söyledi. Bu saçmalığı daha fazla dinleyemem. Smith bizim hanedanımızın hizmetinde olduğu için bu konuda karar yetkisi bana ait. Senden derhal Yusuf Kuzuzade'yi öldürmeni istiyorum. Ama sözümü bitirmeme müsaade etmediniz. Ne söyleyeceksin? Yusuf Kuzuzade'nin asıl iddiasının hizmetkar sınıfıyla alakalı olmadığını biliyorsunuzdur. Ne demek istiyorsun?
John Smith, konseye sadakatini ispat için Polat Alemdar'ın işbirliği yaptığı hanedan üyesini ifşa edecekti. Bu yüzden öldürüldü. Hanedan üyelerinden birini hain olmakla suçluyorsun. Kurduğun bu cümle bile infazın için yeter Asya Tuna. Ben konseyin bana verdiği yetkiyle bir soruşturma yürütüyorum. Takdir sizin. Bunlar bizimkiler. Hayırdır? Komutanımızdan hediye getirdik. Komutanımız size bu kadını yolladı. Kendi neden gelmedi? Esir kadınlar için Avrupalı bir simsarla pazarlık yapıyor. Demek elinde yeni kadınlar var. Hepsi bunun gibiyse görmek isterim. Bundan aşağısı yok. Gidelim o halde. Kadını sizin araca bindirin. Siz de arkadan takip edin beni. Az yüzün gülsün güzelim. He? Benim kraliçem olmak istemez misin? Soytarının kraliçesi olmaz. Vurun şunu. Kes sesini. Ne var? Niye durdunuz? Yürü. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Bu Mervan'ın önemli adamlarından biri. Buraya kadar Cahit. Yolun sonuna geldim.
Cesaretin varsa karşıma geç Hakkı. Karşı karşıya gelmek için çok vaktimiz olacak. Şimdi yanlış bir hareket yapma ve bizimle gel. Bugün olmaz Hakkı. Çok önemli bir işim var. Ama söz, ben daha sonra size uğrarım. Sonrası yok Cahit. Kaldırın şunu. Hadi. Sana son bir şey soracağım. Cevap verirsen seni bırakırım. Daha başka ne öğrenmek istiyorsun? Yusuf'la ilgili her şeyi anlattım sana. Her şeyi değil. Yusuf'un babasının kim olduğunu hiçbir zaman söylemedin bana. Bu operasyonun bir sır olarak kalacağını ve kendin dahil bu sırra kimsenin vakıf olamayacağını söylemiştin. Ama sana inanmıyorum. Yusuf'un babası kim? Bana istediğini yapabilirsin. Ama bu konuda sana söyleyebileceğim bir şey yok. Bundan emin misin? Çünkü son yalanın olacak Öktem Türk. Senin burada ne işin var? Yusuf'la ilgili konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yok. Seni vurduğunu öğrendiysen yine onun seni kurtardığını da öğrenmiş olman lazım. Her şeyi biliyorum, merak etme. O zaman ondan ne istiyorsun? Ondan değil, senden istiyorum. Yusuf yeni bir yola girmek üzere. Artık onun yolundan çekil. Ben onun annesiyim. Asıl sen onun yolundan çekil. Eğer onu bu tehlikeli yola sokarsan seni öldürürüm. Bunu onun için yaparım. Hiçbir şey yapamazsın. Oğlun da olsa kendi yolunu kendi bulacak. Ona engel olamazsın. Ama sana olabilirim. Zeynep dur. Polat Alemdar, Ne olmuş Polat'a? Polat oğlunun babası.